Merhaba arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün size doktora projem hakkında konuşmak istiyorum. Doktora projemi iki farklı şekilde gerçekleştiriyorum. Bir tamamen laboratuvara gittiğim ve deney yaptığım kısım var. Bu şekilde çok yüksek sayılarda veri üretebiliyorum. Bir de e, bu yüksek sayıda ürettiğim verileri e, verimli bir şekilde incelediğim ve makine öğrenmesinden destek aldığım tamamen bilgisayar kısmı var. Hiç laboratuvara gitmeden tamamen bilgisayarda kodlama yaparak günlerimi bazen geçirebiliyorum. Aynı zamanda projem çok interdisipliner bir proje. İçinde biyoloji, kimya ve fizik barındırıyor. Örneğin biraz kimya tarafından bahsetmek istersem, e, kolaborasyonlarımızın yardımıyla gerçekleştirdiğimiz, ürettiğimiz akıllı boyalarımız var. Bu akıllı boyalarımız farklı çevrelerde, farklı dalga boylarında emisyonlar veriyorlar. Bu şekilde bulundukları çevre hakkında bilgiye sahipmiş oluyoruz. Ee, ilgilendiğimiz çevrelerde hücre aslında. Hücrenin içi veya hücre zarı. Bilgiler de biyofiziksel bilgiler. İşin biraz daha biyofizik kısmına geçersem bu biyofiziksel bilgilere biyofiziksel parametreler diyoruz. Örneğin hücre zarının akışkanlığı, eğriliği, e, viskositesi gibi biyofiziksel parametreleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bunlar neden önemli? İşin biraz da biyoloji ve tıp kısmına geçersem şundan önemli. Bazı hastalıklarda bu bahsettiğim biyofiziksel parametreler değişebiliyor. Örneğin e, kanser konusunda görüyoruz ki örneğin hücre zarının akışkanlığı artabiliyor veya azalabiliyor. O yüzden direkt korelasyon kurabiliyoruz bazı biyofiziksel parametrelerle bazı hastalıklar arasında. Peki bu korelasyonu kurabiliyorsak bunu daha yüksek ölçüye çıkartıp cidden bu biyofiziksel parametreleri bazı hastalıkları tanımlamada kullanabilir miyiz? İşte burada benim doktora projem devreye giriyor. Şu an ne kadar olumlu gözükse de bu korelasyonları görmemiz, yüzleştiğimiz 3 tane temel sorun var. Ve bu 3 tane temel soruyu şu an aşmaya çalışıyoruz. Bunu aşabilirsek bu bahsettiğim büyük soru işareti mümkün olabilir. Bahsettiğim 3 tane sorun ne? Birincisi e, inceleyebileceğim hücre sayısı. Bahsettiğim bazen bu hastalıklı hücreler, normal sağlıklı hücreler arasındaki farklılık aslında çok çok az. Ve bu farklılıkları görebilmek için istatistiksel olarak senin belli bir doğruluğa ulaşman gerekiyor. Ve bu doğruluğa ulaşmaktaki tek e, çıkış yolu aslında çok fazla derecede, çok fazla sayıda hücreyi analiz etmek. Şu ana kadar bahsettiğim deneyler mikroskoplarda gerçekleşen deneyler ve senin maksimum sayıda ulaşabileceğin hücre sayısı 10 veya yüzler civarında kalıyor. Ama cidden bu küçük farkları algılamak istiyorsan aslında senin e, binler veya milyonlarca sayıdaki hücre sayısına ulaşman gerekiyor. Ve burada bizim metodolojiye giriyor. Ve şu an işte bunu aşmaya çalışıyoruz. Bunu daha yüksek sayılara ulaştırabilir miyiz? İkinci sorun ise şu. Şu ana kadar bahsettiğim bu akıllı boyalar, her bir boya bir tane biyofiziksel parametre hakkında bilgi veriyor. Ve şu ana kadar sadece bir boya bir hücrede konulabilmişti. Bizim şu an uğraştığımız sorun da acaba bir hücrede ben birçok akıllı boyayı birleştirip birçok fazla biyofiziksel parametre hakkında bilgi edinebilir miyim üzerine? Bu şekilde daha gerçekçi bir perspektife sahip olabilirsin. Bir hücreden birçok biyofiziksel parametre hakkında bilgi alıyorsun ve bunu bir hastalık anlamında korelasyon kuruyorsun. Bu bizim daha güvenilir bir şekilde bir hastalığı analiz etmemde yardımcı olabilecek bir şey. Üçüncü sorunumuz ise çok fazla veri her zaman çok iyi bir şey değil. Bunu incelemesi ve bir sonuca çıkartması çok zor bir şey. İşte burada da makine öğrenmesi devreye giriyor. Bu çok fazla boyutlu, aynı zamanda çok fazla sayıdaki elde ettiğimiz veriyi biz daha akıllı ve verimli bir şekilde inceleyip bu hastalıkların tanımlamasına kullanabilir miyiz sorusu üzerine. İşte bu da farklı makine öğrenme metodoloji kullanarak irdelemeye çalıştığım bir sorun. Bu şekilde farklı hastalıklardan aldığım biyofiziksel parametreler var ve bunları işte makine öğrenmesiyle tahmin etme anlamında kullanmaya çalışıyorum. O yüzden
bunu gerçekleştirdiğimiz zaman tamamen yeni bir kişi bize hücre örneği verdiği zaman ve biz bu geliştirdiğimiz süreçten geçirdiğimiz zaman acaba bu kişinin kanser mi, metabolizmi hastalığı olduğu mu veya işte obeziteye yatkın olduğu mu vesaire gibi hastalıklarda hangi kategoriye düştüğünü daha önceden belirleme şansımız olabilecek mi üzerine. Şu an gayet eğlenceli geçiyor proje. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Yeni sorunlarla yüzleşiyorum. Bu şekilde kendimi geliştiriyorum. Farklı insanlara ulaşıyorum ve onların bilgilerinden faydalanmaya çalışıyorum. Kısaca doktora öğrenci süreci. Bu konularda ilgileniyorsunuz veya daha detaylı öğrenmek istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz veya da e, web siteme bakabilirsiniz. Orada projem hakkında daha detaylı bilgiler var. Bir dahaki görüşmeye kadar sağlıcakla kalın.